daha önce gelen arkadaşların da bildiği gibi konusunda uzman kişileri, arkadaşlarımızı buraya getirip değişik konularda seminerler, eğitimler düzenlemek gibi faaliyetlerimiz var. Bundan önce yakın planda düzenlediğimiz seminerlerden birkaç tanesini sayacak olursak Team System, Microsoft Team System konusunda yine çok uzman bir arkadaşımız burada seminer verdi. Ardından Arda Kutsal bloglarından belki tanırsınız belki Web 2.0 konusunu geldi, bize anlattı. Dünyada yeni olan bir konu ve felsefe. Daha sonra Burak Bayburt mobil seminerimiz olmuştu. Mobil yaşam kültürü, MyNet Mobil'in başında olan Sayın Burak Bayburt yerleri anlattı. Ve şimdi Aytaç Nesliye'den bize internette pazarlama konusunu anlatacak. Başka faaliyetlerimiz de var. Seminerler özellikle teknikse ve ilgi uyandırırsa bunu bir eğitim haline getirmek gibi bir misyonumuz var. Özellikle Team System konusunda Mart ayında inşallah bir eğitim açacağız. Bunun yanında sosyal hayata dönük faaliyetlerimiz de oluyor. Örneğin işverenle iş arayan kişileri buluşturmak gibi bunu geçtiğimiz zamanlarda 3 yılda diyelim değişik defalar başardım. Özellikle son sınıf öğrencisi, üniversite öğrencisi arkadaşlarımıza mentorluk yapmak gibi bir misyonumuz var. Bunlara gerek staj yapmak, gerek okullar bittikten sonra iş yerleriyle görüştürmek noktasında faaliyetlerimiz var. Zaten bültenlerimiz herhalde hepimize geliyordu. Gelmiyorsa da bugünden sonra bilgi formunda olduğunuzda inşallah gelecek. Faaliyetlerimizi takip edip uygun olanlara katılabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum bu yağmurlu pazar gününde geldiğiniz için. Aytaç Bey, cumartesi deseydik Mehmet Bey. Evet. Yağmurlu cumartesi. Yağmurlu cumartesi mi? Bu sabah yağmur var İstanbul'da hayatımda. Öncelikle herkese teşekkür ederim. Hoş geldin diyorum. Bugün internet pazarlama konusuyla ilgili kendim İsmail Aytaç Mesleği. Şu anda herhangi bir firmada çalışmıyorum. Danışmanlık olarak özel şirketlerin internet konusunda nasıl kendilerini geliştirecek konusunda danışmanlık veriyorum. Bugün kavram olarak internet pazarlama tam anlamıyla nedir? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Sonra ne yarar sağlar bunları anlatacağım. Başarı kazanmanın kalemlerini anlatacağım ve internet pazarlamada neler içeriyor bu konular hakkında bilgi vermeyeceğim. Pazarlama planları, internet pazarlama yapılması evvelinde bütün planlar yapılması gerekiyor. Bunları yapacağım. Son adımları, dikkat edilmesi noktalar, bu konularda bilgiler vereceğim. Bunlar sonrasında alternatif pazarlamada neler yapılabilir bu konular hakkında bilgi vereceğim. Ve Türkiye'deki internetteki pazarlama durumu hakkında biraz size rakamlarla bilgiler vermek istiyorum. Böylelikle internette pazarlama dedi. Bu konuda bilgi bilmeniz, yani ne yapmamız gerektiğimiz çok önemli. Kavramı bilmeniz çok önemli. İnternette pazarlama, sitemizin internet ortamında, zaten hepsi web ortamında, sitemizin internet ortamında daha iyi bilinirliğini arttırma yapısıdır. Yani bir sürü insanlar geliyor ve web sayfası yapıyor. Bunun sadece web sayfası yapması yeterli değil, bir de insanların daha çok bilinebilir hale getirilmesi önemli. Bunun yapılması için belli standartlar vardır, belli yapılar vardır, belli kısımlarda reklam, belli kısımlarda bunun pazarlamasını olur internet ortamında veya internet dışı da internet için reklam ve pazarlama stratejileri belirlemeleri lazım. Bunu başka şekilde anlatayım. Nasıl bugün mesela bir televizyonun veya herhangi bir ürünü çıkardığında aynı anda televizyonda reklam verirken internette de benzer az da olsa reklam verirse aynı şekilde internette yaptığınız herhangi bir şeyde bir üründür. Televizyonda da bunun reklamı verilirken başka alternatif reklam ortamlarında da bunun reklamı verilmesi gerekiyor. En önemli kavramları ürün ve servis müşteriye hızlı şekilde ulaştırılmasının dikkat edilmesi ve web sitenin tasarımı tabii ki çok önemli. Neden? Bir pazarlama yapacaksanız önce bunun en yüzü, paketi olsun. Bunun güzel görünmesi ve sizin pazarlayacağınız ürününüzü hitap edecek şekilde olması lazım. Yani nasıl diyeyim, ayakkabı pazarlarken üstüne farklı bir şey ürünün resmini koyup kutusunu verirseniz hiçbir manası kalmaz. Hatta insanlar o ürüne
kutusunda görülen resme bakarak aldıklarının içinde ayakkabı çıkar. Daha da ürünün pazarlayan firmaya eksi bir puan kazandırır. Tabii ikinci şekli sadece site yapmak yetmiyor. Artık herkes bence şirket olarak bir ulaşılmaz yapısında sitesi oluyor. Sitenin üst tarafa çıkarılması için mutlaka arama motoru optimizasyonu şirketlerde, sitelerde yapılması lazım. Bu tür yapılar. Site içinde dizin ayrıştırılması ve düzgün yapılandırılması lazım. Ve bunun sonrasında arama motoru optimizasyonu haricinde bir de internette reklamcılık. Son zamanlarda artık insanlar bunun inanıyorlar, e-bültenle reklamcılık üst tarafa çıktı ama başka alternatif reklamcılık çözümleri var. Bunların da yapılması lazım. Ne yapıyoruz? İnternet pazarlama bize ne kazandırır? Bir kere en önemlisi, büyük firmalar zaten çeşitli alanlarda, özellikle televizyonda, gazetede olsun, çok güçlü reklamlar verebiliyorlar ve bunu veya on-board dışarılarda görüyorsunuz, çok uzun sürelerde yapıyorlardı. Orta ölçekli veya küçük firmalar bunu hemen kaldıramayabilirler. Bu kadar bütçeleri bulamayabilirler. Tabii ki kısıtlı bütçeli firmalar için internet çok önemli, çok fazla kendini duyurabilmek için bir kavram açıkçası. Ve hedef pazarı bulabilmek için doğrudan hedef point, yani doğrudan müşteriye ihtiyacı olan kişiyi bulabilmek, satabilecek potansiyel müşteriyi bulabilmek için doğru yer internet. Bunu neden söylüyorum? Mesela televizyonda akşamleyin, mesela ya da gündüz vakti için söyleyeyim, bir tane kadın ürününü satan mesela bir rujun reklamını gündüz vakti veriyor. Ama gündüz vakti sadece bayanlar olmuyor. Belki gençler de oluyor veya işte oturan, evde oturan birileri de seyrediyor. Yani sonradan bayanlara hitap edecekmiş gibi düşünürken bir sürü başka insanlar da bunu görüyor. Doğrudan müşteriye hitap eden bir reklam şekli olmuyor. Alternatif başka insanları da bulmuş olabiliyorlar. Veya akşamleyin bir ürünün reklamını yaparken orada dedemiz de seyrediyor. Potansiyel bayanları yaparken bayanlar da seyrediyor. Çocuklar da seyrediyor, beyler de seyrediyor. Yani doğrudan müşteriye hitap etmiyor. Ne var, kim varsa ona reklam yapıyor. Ama internette böyle değil. Doğrudan ihtiyacı olan insanlar üyelik bazı sitelerde bunlara göre reklamlar seçilebiliyor. Bunların ihtiyacı nelere girmişlerse, nelerle ilgileniyorlarsa bunlara yönelik reklamlar yönlendirilip sayılabiliyor. Ve yöntemleri farkları gelişmesi için bunları anlattık. Güzel. Şimdi başarı kazanmak için internette 3 adım bizim için önemli. Bütçeniz ne kadar olursa olsun, stratejiniz ne olursa olsun çok iyi bir plan kurmamız lazım. Yani biz ne kazanacağız, ne bileceğiz, altyapımız, neleri vereceğiz, bunların bir planı yapılması lazım. İnternette reklam için söylüyorum. Ondan sonra bir ürün soracak, demin söylediğim gibi bir internette reklam vereceksek, pazarlama sırası vereceksek, kişiler onun linkine bastığında sizin sitenize gelecekler. O gördükleri bir yüz, ifade tarzı, oradaki tasarım çok şık olmak zorunda. Buradan insanları etkileyeceği bir yüz olmak zorunda. Bunu alabilmeleri için tasarım ve web sitesinin düzgün oluşturması lazım. Ve demin de anlattığım için müşteriye hitap eden stratejilerin belirlemesi çok önemli. 3 adımda başarı yaparken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Anında reklam verip çok aman ben zengin olacağım hedefiyle giriyorsanız, bir anda bu zenginliği ekliyorsanız bunu başaran çok az insan var. Bu biraz da şansla alakalı olan bir şey. Kısa zamanda başarıları hedeflemeyi bekliyorsanız arkadaşlar bunu beklemeyin. Hele şu anda herkes internetten bir pazarlama yöntemine giriyor. Herkes bir şeylerini satıyor. Bu inanın kısa zamanda olacak bir şey değil. Biraz sabır, biraz başarılı olması, biraz da beceriyle olması, biraz kendinden vermesi gereken şeyler. Yani burada da yazmışım, gökkuşağının altında ulaştığınızda bir altını yakalarsınız ya, herkes gökkuşağının altına ulaşamaz arkadaşlar. Onu hemen bulabileceğinizi umuyorsanız size önerim hiç internette pazarlamaya girmeyin. Size baştan önerim bu. Biraz çaba gerekiyor bu iş için. Pekala. Web site geliştirmesi ve arama optimizasyonu. Bunu ileride biraz daha size ayrıntılarıyla anlatacağım. Bir kere söylediğim gibi iş yapınızı internete taşımanız çok önemli. Arama motorlarına kayıt çok önemli. Bir de arama motorlarına kayıt ederken dikkat edin. Yani şu anda bilindik aslında ön planda 3-4 tane. Herkesin çok fazla kullandığı var ama şu anda aktif olarak 8.000'e yakın arama motoru var dünyada. Bunların büyük kısmı Türkçe harici, 5-6 tanesi haricinde hepsi Türkçe haricidir. Ancak Türkçe harici olması sizin için dezavantaj değildir.
bu sitelere de kayıt olmanız lazım. Çünkü bu sitelerin hepsi birbiriyle entegre çalışır arkadaşlar. Ve A sitesinde kayıtlı olduğunuz zaman A sitesi üzerinden mesela Google'ı en çok sizin bildiğiniz için söylüyorum. Birbiriyle entegre edip kendi sitesine ilgiliyse bunun için şeyler gönderebilirler. Kodlar gönderip bunu geri çağırıp uygunsa kendisine kaydettirebilir. O yüzden de bir tane arama motoruna kaydetmek yeterli değil. Hepsine ve konusuna göre. Şimdi ana sayfasını kaydedersiniz ama başka konu için başka sayfanızı da kaydettirmenizi öneririm. Birinci dikkat etmeniz gereken şey bu. İkincisi de bir kere kayıtla yetmiyor arkadaşlar. Belirli aralıklarla tekrar kaydetmenizi de öneririm sitenizi. Çünkü lütfen. Şimdi yanlış anlamadıysam mesela sitemizde farklı konularda içerikler varsa her bir için ayrı ayrı bu işi tekrarlamak mı gerekiyor? Tekrarlamanızı ayda bir en azından kaydettirmenizi öneririm. Çünkü mesela bir siteyi kaydedersiniz. Google bunları, mesela Google için yine örnek veriyorum. Sizi bir ayda da bir anda hemen kontrolünü yapar ve site için arar. 6 ay içinde de yapabilir bunu. Bunun hiç kimsenin garantisi veremez. Hiçbir şeyde bu biraz şansla alakalı, biraz koyduğunuz içerik kalitesiyle alakalı olan bir şeydir. Bir de Google'un koyduğu başka standartlar vardır, her ay değiştirilir. Bunlarla alakalıdır. Ama en önemlisi şansla alakalı olan bir şeydir. Ve söylediğim gibi, şimdi mesela A konusuyla ilgili bir sayfayı eklediğiniz zaman bakarsınız geri sizin sayfanızda başka bir sayfanızın linki de alt sayfalarda çıkmıştır. Çünkü Google bu konuyla ilişkili olduğunu düşünerek onu da bence bu sayfada bunda olması gereklidir diyerek eklemiştir. Şu anda dünyada yaklaşık 170 milyar kayıtlı sayfa var. Bu aylık her ay 10 milyon gibi bir rakam arama motorlarına ekleniyor arkadaşlar. Ve bu böyle olduğu zaman demek ki ve bu sadece var olan sayfa sayısı. Bunların kayıtlı olmasını en şeyini çıkardığınız zaman bu rakam trilyonlara çıkıyor web site sayfa sayısı olarak. Bu kadar sayfanın hepsini kaydetmeleri anlık mümkün değil. Sadece çok fazla kullanılan, çok fazla girilen sayfalar ön planda ekleniyor. Bu da şuradan şunu çıkıyor. Sizce çok ön planda olması gereken sayfalarınız varsa her sayfa için ayrı belki kayıt yaptırmanızı öneririm. Bu da söylediğim gibi site bazlı arama motorları siteleri kaydetmezler, sayfaları kaydederler. Önemli nokta lütfen. Ben Google'a kayıt yaparken orada bir not vardı. Sadece ana sayfanızı kaydedin. Diğer sayfaları kaydederseniz aramadan işte liste almalısınız falan. Bunu ne zaman yaptınız? Geçen sene. Tek sayfanızı. Hangi site için? Google için. Şimdi Google bunu şu sebeple söylüyor. Sadece yapıyor, kendileri search ediyor. Ama bunun bir zararı yok arkadaşlar. Ben size bunun şeyini söylerim. Her sayfa ayrı ayrı kaydedilmesini öneririm. Ama şu var. Siz mesela şöyle örnek vereyim. Ne varsa böyle ufacık bir tane resim var. O sayfayı kaydederseniz, o sayfada hiçbir şey yoksa onu kaydetmeyin. Gerçekten içeriğine güvenleri diyor. Ana sayfayı kaydederseniz ama içeriğine güvenleriniz başka bir konudaki başka bir sayfa olduğu zaman geri onu da kaydetmenizi öneririm. Başka bir örnek vereyim. Mesela bir web sitesi yaptınız. Bir ürün için ayrı bir sayfayı tasarladınız. Mesela A şeklinde bir ürün yaptınız ve bunu AdWords'ten reklam verdiniz. Doğrudan bastığınız zaman ana sayfa linkini vermezsiniz. AdWords'taki sayfa linkini verirsiniz. Ve bastığınız zaman sayfa oraya gider ve belli bir süre sonra atıyorum 3 ay sürece bu AdWords verdiği zaman Google otomatikman bu sayfayı ekler. Bunu sizin kendinizin eklemenizin bir sakıncası yoktur. Devam ediyorum. Anahtar kelimelerin çok iyi seçilmesi arama motoru optimizasyonunda. Bunu neden söylüyorum? Belirli kelimelerde, anahtar kelimelerinde arama motorunun optimizasyonu yapılırken ön plana çıkarken aynı kelimeler içinde 2 milyon web sitesi de optime edilmiş arama motorları olabilir. Böyle olunca her kelimede en üste çıkmanızın süresi kelimeye göre zaman değiştirebilir. Ve optimizasyonun belli sürelerde belli kodların yerleştirilmesiyle size devam ettirmeniz lazım. Biraz daha ayrıntıları ileride anlatacağım. Çok affedersiniz. Lütfen hocam. Biz her sayfayı ayrı ayrı kaydettiğimiz zaman Google'dan. Her sayfayı aslında her sayfayı demedim. Onun ifadeyi yanlış söyledim. Sizince içerik olarak güçlü olarak düşünürsen daha iyi olur. Öyle yanlış söyledim onu ifade olarak. Onu kaydettiğimiz anda Google onu ara belleğe alıyor mu? Yani içeriği hemen almıyor. Sadece izlenmesi gereken listeler için alıyor. Sizin eklemeniz garanti olarak gireceği manasına gelmez.
Çünkü Google'un koyduğu, söylediğim gibi arada 2 ayda, 3 ayda bir değiştiği standartlar vardır. Bunu da özellikle hackerlar veya bu sayfaları çok yukarıda çıksın diye devamlı çabalayan insanlara karşı gelsin diye yaparlar. Çünkü orada bir standart geliştirmiştir Google OA için. Bütün sayfaların hemen aynı kelimeleri mesela başka renklerde, başka fonlarda koyuyorlar. Bir bakıyorsunuz bir sürü şey var. Veya metnin içinde düzgün cümle olarak kullanıyorlar ama baktığın zaman siteyle hiçbir alakası yok. Bu tür şeyleri Google otomatik yakalıyor. Otomatik yakaladığı için de bu tür standartları belli ölçülerde değiştiriyor. Gerçekten bunu takip edenler bu standartlara göre siteyi belli aralıklarda değiştiriyorlar. Şimdi ana motor optimizasyonu ne kazandıracak? Mesela benim bahsettiğim bazı kelimelere göre bazı sitelerin kayıtlı olması vardı. Bir tane mesela webde pazarlama yazdığım zaman kayıtlı sayısı ortalama mesela 1000'in altındaysa, 1000'in üstündeyse bunun iyi bir içerikte ön plana çıkmasının yüzdesi çok daha fazladır. Bu 10.000, 20.000'e çıktığı zaman bu rakamda sizin üst sayfalara çıkmanız gerçekten uzun zaman alır. Burada aranan kelimeyi gördüğünüz zaman sırası çok önemlidir. Tabii ki birinci sayfada çıkmak her zaman önemli. Hepimizin bildiği gibi. Ve sonucunda ilk 2'de görünmesi önemli. Bence ilk 2 veya 3'te görünmesi önemli. Bunu neden söylüyorum? Şimdi kişilerin gözde algı dedikleri bir yapı vardır arkadaşlar. Normalde ve bir göz testleri yapılır yurt dışında. Türkiye'de henüz bu kavramlar bilinmiyor. Bir sayfaya baktığınız zaman otomatikman sayfayı nereye baktığınız psikolojileri böyle bir aletlerle ölçülür. Göz tarama aletleriyle yurt dışında. Belki biliyorsunuzdur. Ve bunu koyduğunuz zaman kişiye baktığında psikolojik olarak ilk hamlede nereye bakıyor? Gözleri bunu mesela 100 kişide, 200 kişide otomatik bir aletle ölçüyorlar. Buna bakarak hangi alanlarda başarılı kazandığını, bir siteye girdiğinde nerelerde ilgi çektiğini görüp ön planı ona alınmasını sağlayabiliyor. Stratejik olarak bu planlar yapılabiliyor. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi site yapıyorsunuz. Demek ki devamlı sitenizin kontrol edilmesi lazım. İçerideki içeriklerin güncel olması lazım. Kişilerin psikolojikman ters etkili yapılmaması lazım. Neden? Siz herhangi bir siteye gelip bir klipli, oradan bir geri dönüş olmadığınız zaman kendinizi internet kullanıcı olarak belki o siteye bir şans daha verirsiniz. 3. şansı vermezsiniz. Kullanıcılara bu şekilde ters etki yaratmamanız lazım. Bu da sitenizin bu konuda devamlı sitenizin içeriklerinizi kontrol etmeniz lazım. Ve meta taglarıyla uyumluluk lazım. Yani site içinde her sayfanın kendi içinde kelimelerinin, meta tag kısımlarının birbiriyle uyumluluğu sağlaması lazım. Bir sürü gereksiz başka konulardan meta tagları bunların içine koymamanız lazım. Google bunları bulduğu zaman otomatikman bloklayabiliyor sitelerinizi. Çünkü ben görüyorum mesela sitenin MP3'te hiçbir alakası yok ama meta tagına MP3 yazdığı için ana motorlarında çıkıyor. Bu tür şeyleri en fazla kullanılan kelimelerden bir tanesi olduğu için Google bulduğu an bloklayabiliyor. Ve belli sürelerde bunu yapıyor. Bu tür şeyleri yapmamanızı öneririm arkadaşlar. Çoğu insan çok seviniyor. Bir anda bunları yaptığı zaman görüyor ki mesela 2-3 hafta içinde ön plana çıkıyor ama bu geçici bloklamalar olmuyor. Google'ın geçici bloklamaları vardır. Yani bir sefer mesela bloklar bu uyarı bloğudur. Bir daha bunu yapmadığın zaman değiştirdiğinde 3 ay 4 ay sonra kontrol eder. Bu yoksa tekrar aktif hale getirir. Gerekli olması gereken pozisyon olur. Ama bunu kesin böyle bir bloklama yaptığı zaman bir daha hiçbir şekilde o domain bir Google arama motoru içinde gözükmez. Hiçbir sayfası. Kesin bloklama durumuna girmemek için bu tür şeyleri 2 sefer falan yaparsanız bir daha giremezsiniz o bloka. Atın gitsin yani. Hiçbir şey yaramaz. İnteraktif güvence kazanmak. En önemli şeylerden bir tanesi budur. Arkadaşlar bir sitede pazarlama yapmak, güvence kazanmak zorundasınız. Yani siz kendiniz bir pazarlamacısınız. Siteniz üründür ve müşteriye karşı güvence sağlamanız lazımdır. Herhangi bir yerden bir ürün alırken onun güvenli olduğuna, sigortası olduğuna, kimden satın aldığınıza, bu tür şeylere mutlaka çalışıp çalışmadığına bakıyorsunuzdur. Veya bakmıyorsanız bu kullanıcının inanın hatasıdır. Eve döndüğünüzde bakarsanız bu biraz hatadır. Tavsiyem bunlara daha evvelden bakmanız. Mutlaka kendinize ait bir domain ismi alın. Bunu neden söylüyorum? Mesela bazı domain satan genel portallar var. Bunları alırlar sizin yerinize. Ama
dikkat etmezseniz domain adını, kendi ana admin adını kendi adına. Ve bunu çok fazla emin olmayan ve bu konuda uzman olmayan kişiler fark etmezler. Yarın öbür gün site çok iyi duruma geldiği zaman bir anda siteyi alabilir elinizden. Hiç fark etmezsiniz, hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden de mutlaka alırken bu konuda ya uzman birilerine danışın ama sizin adınıza olması lazım. 3 çeşit kısım vardır bir domain aldığında. Bu ana kullanıcıdır. İkincisi teknik kullanıcısıdır. 3 ödeme kullanıcısıdır. Bu çeşitlerin mutlaka ana kullanıcı sahip sizin olması lazım. Diğerleri başka kişiler olabilir. Teknik kullanıcıyı bu konuda mesela başkasına yaptırıyorsunuzdur siteyi. Teknik hakkını ona verirsiniz. Ödeme hakkını da ona verirsiniz. O öder. Üstüne faturayı da size keser. Hizmet bedeliyle. Bu tür şeyler olabilir. Ama mutlaka ana kullanıcı kendiniz olun. Yani hizmet aldığınız bir yerden de ana kullanıcısı ben olayım da iş bittiğinde anlaşmazsak geri veririm gibi böyle bir şeyi kabul etmeyin. Mutlaka sizin olmasını öneriyorum. Hosting için para ödeyin arkadaşlar. Bu kötü bir şey değil. Bunu neden söylüyorum? Free host veren siteler var. Free host veren sitelerden alabiliyorsunuz. Ücretsiz alan yerleri alıyorsunuz. Ancak o tabii ki bu host karşılığı istediği bir yerlerin reklamını koyuyor. Ya da host name'inin başına ismini koyuyor. Bu bir kurumsal yapı olarak siz bir ürün satıyorsanız başka bir ürünün markasıyla adresiniz gözükmesi veya orada bir reklamının gözükmesi hoş durmaz. Bu sizin imajınızı zedeler. Oradaki imajınızı tazelemek $10 veya $20 için değmez arkadaşlar. O $20 verin ama sitenin hosting sahibiniz siz olun. Önerim bu. Ki bu şekilde bir kere pazarlama gücünüz olsun. Başka reklam orada koymak istiyorsanız kendi ürününüzün reklamını koyun. Veya parayla reklam alın. Ama bu şekilde reklamı almayın. Mutlaka bir site yaptığınız zaman kim olduğunuz ve nasıl iş yaptığınız konusunda açıklayıcı mesajlar vermeniz lazım. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bir ürün eğer pazarlayacaksanız, bir şeyi yapacaksanız güven sağlamak zorundasınız. Hele internette birebir anlık konuşma şansınız yoktur. O kişi girdiği zaman sizi tanıyabilmeli, size güvenebilmeli. Bu güveni sağlamak için de açıklayıcı olması lazım. Ben sitelere giriyorum, adam bir sürü ürün pazarlıyor. Ne telefonu var, ne iş yaptığını biliyorum, ne firma adını biliyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi ben bu adama güvenemiyorum. Çünkü yarın öbür gün ürünü alsam, gerçekten gelse zamanında bir sorun olsa geri arasam adamlar cevap vermiyor. Benimle geri döneceğim kişiyi tanımayabilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden güven sağlayabilmeniz lazım. Son zamanlarda bunlar daha ön plana çıkacak. Alışveriş siteleri, değerleri yükseldikçe. Bu meslekte ne kadar zaman olduğunuzu bahsedin. Bu gene güven sağlayabilir arkadaşlar. Bu tabii ki misyon veya kurumsal yapılandırma kısmında bundan bahsedebilirsiniz. Bu kişilerde bu konuda tecrübesi olduğuna bu kişinin güvenilirliğinin değerini yükseltmesini sağlayabilir. Mutlaka yaparken adınızı, iş yerinizi, adresini, kendinizi tanıtmaktan çekinmeyin. Bu anormal bir şey değil. Artık bu farklı bir değer kazandıracak bir şeydir. Hem kendinize hem sitenize. Bunu şu amaçla söylüyorum. Google isim entegrasyonu yapar, değerlendirme sitelerini yaparken. Bu ne demek? Mesela linkle kendi isminizi başka sitelerde göründüğü an kendi sitenizde de bu isim görüldüğünde değer kazandırın. Buna göre 1 ile 10 arasındaki bir değerleri vardır ya Google'un. Buradaki değerleri belli bir oranda puan katar. Ve isminizin gözükmesinden çekinmeyin. O yüzden. Tabii ki bu söylediğim gibi sizinle bağlantı kurulması için gerekli olan telefon, e-mail, iş adresleri gibi bunları koymaktan hiç çekinmeyin. Gelen e-mailleri belli bir sürelerde cevaplayın ve otomatik cevap sistemi yapmaya çalışın. Bu şu, yani kişi bir mail attığı zaman tamam mailiniz alındı ama 2 gün içinde size dönülecek gibi otomatik bir mail cevap sisteminde koyarak bir de onlara güven sağlayın. Biz mutlaka hani size geri döneceğiz. Biz buradayız. Aldık mailinizi, bilgisini de verin. Bu en azından ya tamam bunlar bana dönecek. En azından 2 gün dönmediği zaman müşteri ya ben bunları bir arayayım ne oldu bu iş gibi kendisine de bir soru sorabilecek. Ama bir söz verdiğiniz zaman 2 gün içinde mutlaka dönün. O tabii ki güven sağlayacaktır. O da ayrı bir şey. Müşterinize odaklanın ve kazanç sağlayın. Bu şu demek. Müşteri belli bir alanlarda belli ürünlere giriyor. Arkadaşlar kullanıcı bazlı 3. boyut sitelerde ölçümler vardır. Bu şu demek, A kullanıcısı herhangi bir ürüne girdiği zaman bu ürünle ilgili almasa bile yarın öbür gün senin bu kodlarla, içeriden alınan kodlarla bir daha girdiğinde buna benzer ürünleri ön plana çıkaran kodlar vardır. Bunları ya yazılımcılardan ön plana çıkarmanızı önerin
ya da kendiniz üyelik sistemiyle bunları kendiniz çekebilecek yapıda oluşturan bir site oluşturun mutlaka. Bu şekilde müşteri odaklı siteler yaparsınız. Herhangi bir pazarlama yöntemi kullanıyorsanız bir kere kullanıcı girdiğinde neye ilgi gösterdiyse bak onunla ilgili ürünler ön plana çıkabilecek. Çapraz pazarlamada bu konsepte girer mi? Çapraz pazarlamadan kastımız nedir? Yani bir ürün yaptın ama hiç alınmayan ürünler mi ön plana çıksın? Ondan ziyade eğer yemek masası almışsa müşteri sandalyeler klasik örnek. He, anladım. Yani, yemek masasıyla birlikte giden mesela tabaklar da onun yanında. Tabii yani tabii ki yok. Bu benzer ürünlerin ön plana çıkarması zaten sadece masalar değil, masanın yanında ne gider? Bunlar da gider. Onları da koyabilirsin. Zaten belli bir sürede örnek vereyim. Mesela az sesinde bir ürün alıp aynı üründen çıkmayabilir ama onu destekleyecek başka ürünler olduğu zaman gene zaten benzer ürünler yapabilir. Bunu da zaten sitede kategori sistemiyle yaparsınız. Yani ürünleri birden fazla belirli kategorilerde kategorilendirdiğiniz zaman zaten A kişisi bir mesela siz yemek masası dediğiniz için mesela ev ürünleri kategorisinde bir şey seçtiyse ev ürünlerinin içinde olan herhangi bir ürünü ön plana çıkarabilirsiniz. Bu ürünlerden şunu da aldı gibi. Aynen öyle. Üçgencilik yapılıp elde fazla olan bu tür şeyler yapılıyor tabii. Mesela en fazla satılan ürünlerde mesela o bir gün mesela masayı almış. Onunla birlikte o bizim mesela tabak takımımız çok fazla satıldı deyip bir anda ön plana satılmasa bile ön plana çıkarıp ilgisi yapılabilir. Evet. Bu tür şeyler yapılıyor. Bunlar stratejileri dediğimiz şeyler bunlar. Genelde mesela anketler yapılıyor. Bu anketlerdeki rakamlar bir anda yukarı çıkarılıyor gibi en fazla alınan ürünlerde. Bu tür şeyler yapılıyor. Sık güncelleyin. Artık bunu söylemiyorum. İmla kullanın. Arkadaşlar bu en önemli şeylerden bir tanesi. Enteresan bir şey. Bana bu konuda çok fazla şeyler geliyor. Yani biraz okuyoruz artık siteyi kullanarak ve okuyoruz ve yanlış bir şeyler gördüğümüz zaman bundan rahatsız oluyoruz. Çünkü internette biraz da bunu bakarken yanlış arıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu sitede ne yanlışlık yapılmış. Bilmiyorum size hiç dikkatini çekti mi? Bir şey okuyorsun ya adam bunu böyle yapmış ama bu böyle değil ki filan diye kendinize mutlaka sorduğunuz oluyor. O yüzden de kendi sitenizi yaparken mutlaka Türkçe ifadelerde verdiğiniz fiyatın tam neye ifade ettiğini, ne yapmak istediğinizi çok doğru şekilde ifade etmeniz lazım. Müşteriye gelen maillerde bu konulardan gelen bir sıkıntı sağlamamanız lazım. Ve herhangi bu konuda bir hata geldi mi bunu hemen düzeltmeniz lazım arkadaşlar. Başka ne var? Evet, burada da link kayıtları ve resimlerin çıkmaması gibi şeyleri yapmamanız lazım. Bunun belli sürelerde mutlaka siteleri kontrol edilmesi lazım. Bunun için çeşitli programlar var. Hani giriyorsunuz sitede aktif hangi linkler mesela çalışmıyor, kırık linkler var mı? Bu tür şeyleri kontrol eden sistemler var. Bunları bir anda çıkartıp adreslerine kadar, şeylerine kadar veriyor. Bunları bir anda çıkartıp düzeltebilecek programlar var arkadaşlar. Evet, referans, güvenilirlik. Zaten bunları yaptığınız zaman herhangi mesela internet ticareti sitesi yaptığınızı düşünün. Bir ürün sattığınız zaman bunun geri iadesini mutlaka garantisini verin. İstiyorsa da geri iadesini verin. Bu çok önemli bir şey. Sipariş ve satın alma formları düzgün olsun. Ve burada da mesela form yapılarının içerikteki aldığınız bilgileri güncel yapabilirsiniz. Müşteri endeksli yapılar yapıp bir daha mesela girdiğinde her seferinde bu formları doldurtmama gibi şeyler sağlayıp müşteri sıkıntısını yapmamayabilirsiniz. Kredi kartı işlemlerinde biraz dikkatli olun. Henüz daha belirli bankalar şu anda kredi kartı sistemleri düzgün çalışıyor. Diğerlerinin hepsinde yok post sistemleri veya otomatik sizde kalıyor numaralar. Bu tür şeyler güven kazandırmıyor ya da bu tür sistemleri yapacaksanız da numaraların bizde kaldığını bilgisini verin. Yarın öbür gün ya benim numaram üzerinden böyle bir şey yapıldı gibi bir ibareyle müşteriler karşılaşmıyor. Pekala, reklamcılığa tekrar verelim. Modelleri ne var? Mesela 3. parti web sitelerinde reklam verilebilir. Banner'lar. Herhangi bir web sitesi ama banner'ın 3. parti sitelerde. Bu en güncel reklamcılıkta tutanlardan bir tanesi. Banner yöntemiyle. Değişik çeşit banner'lar var. Bunlardan farklı çeşitlerde yapıp gene adrese gönderilmeyi. Eğer yaptığınız mesela içeriklerin, makalelerin başka sitelerde yayınlanması ve en önemli kısım linklerinin, şuradaki linklerin, pardon, şuradaki mesela sizin site adresinizin linkinin aktif durumda olması çok önemli. Bu değer kazan çünkü
Google mesela baktığı şeylerden bir tanesi sizin sitenizin başka hangi sitelerde de link olarak verilmiş olması. Bu Google için çok önemli değerlerden bir tanesidir. Bu da kaliteyle devamlı haberlerinizin başka bir şeyle veya ürünlerinizin başka mesela formlarla başka kullanıcılar tarafından ya ben şu sayfada şunu gördüm gibi linklerin verilmesi bu sizin değerinizi çok fazla yükseltir. Evet, en önemli kısımlardan bir tanesi e-mail pazarlama. E-mail pazarlama yaparken mutlaka kurumsal yapınıza uygun bir e-mail e-bülten formatınızın olması lazım. Gene e-mail içinde banner kullanabilirsiniz. Yalnız kendi sitenizin logosu ve kendi sitenizin mutlaka bu logoya bağlı linkini kullanın. Ve tabii ki zaten haberler içinde link var ama göze hitap eden tasarımlar yapın. Formatı hiç bozmamaya çalışın. Yani nedir? Mesela burada günün haberi, kırmızı, üst tarafta bir menü. Bunu bir kere gönderdiniz mi? Hep aynı formatta göndermeye dikkat edin arkadaşlar. Yani bu sizin zaten bir kurumsal yapınız olsun. Ve hep aynı formatta gönderin. Çünkü mesela bu günün haberi bir gün buradayken yarın sağ tarafa alırsanız bunu, kullanıcı günün haberini solda beklerken bir anda sağa geçerse kullanıcı da zorluk yaşar. Bu aynı web sitelerinde de geçerli. Bir web sitesi yapısını oluşturup taslağını ilk önce ana bir taslak yapıp 3 gün sonra bunu değiştirirseniz kullanıcı bunun kullanımı zorluğunu yaşar. Bu yüzden de bunları mutlaka bir şeye oturup analiz edip 2 hafta çalışın, 3 hafta çalışın ama benim için en doğrusu bu dedikten sonra bundan da vazgeçmeyin. Bu şekilde de kalsın. Çok ani değişiklikler yapmayı sitelerde bu kullanıcıya zarar verir. Pazarlamada kötü etki yaratır arkadaşlar. E-mail pazarlamada dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi spam. Spam'e düşmemeniz lazım. E-mail ile ilgili ürünler tanıtırken, bu şekilde pazar yaparken kesinlikle toplu mailler veya bilinmedik hani CD'lerle satılır, 1000 tane mail 500 TL alın, gönderin hiç sorunsuz. Bu tür şeyler yapmamanız lazım. Bunun 2 sakıncası vardır. Bir, gerçekten bu mailler çalışmayabilir. Özellikle Hotmail veya Yahoo gibi e-mailleri yaptığınız zaman Hotmail bunları otomatikman bloklar. Hiçbir işe yaramaz. Daha çok kurumsal web site adresi olan yapılardaki üyelere göndermenizi öneririm. Bunun da tek çaresi sitenizde üyelik yapmaktır. Sitenizde üyelik yaparsanız bu kişiler zaten üye olur. Üye olurken de zaten e-bülten atacağım arkadaşım kabul eder misin seçeneğini sunarsınız. Bunu da seçili sunarsınız. Adam zaten çoğu insanlar hani buna dikkat ederler ya göndersin diye okey basıp üyeliğini bitirirler. Bir heyecan çünkü orada kendi havuç vereceksinizdir. Mutlaka bir haber veriyorsunuzdur. Bir hediye verecektir. Onu dolduruyordur. Orada üyeliği bir anda basar. Oradan aldığınız zaman o bilgiyi bu şekilde e-maillerseniz sizin için tabii ki daha fazla avantaj sağlayacaktır. O zaman çünkü gerçekten aktiftir, gerçekten bir şirket kullanıcısıdır. Bu şekilde bu bilgileri yaparsınız, gönderebilirsiniz. Bir sakıncası yoktur. Yine de spam'e düşebilir abi. Ama gene de spam'e düşebilir ama bilmediğiniz e-maillerden göndermektense bunlardan göndermenizi tavsiye ederim. Şunu yapıyorlar. Bilindik siteler var. Çok fazla üyesi olan siteler var. Bunlar sizin adınıza toplu mailler gönderiyor. Adamın mesela 3 milyon üyesi var ve sizin adınıza gönderebiliyor. Bu tür hizmetleri de alabilirsiniz. Tabii bunun belli bir bedeli var. Ama en azından bunlar bilindik. Mesela 3 milyon üyesi var ama bu 1 milyonu gerçekten giriyor. Bir ay içinde mutlaka en azından bir kez giriyor. Yani aktif kullanıcı. Bunlara bir şekilde göndermeniz işi geri sağlar. E-mail'de spam haricinde çok fazla sorun yok arkadaşlar. E-mail kullanmanızı pazarlama yönteminde mutlaka öneririm. Çünkü hele kendi siteniz ve şirket değil de genel bir sitesi belli bir süre sonunda demin gösterdiğim e-mail üzerine reklamlar da alabiliyorsunuz. Bu çok güzel geri getiri sağlayabiliyor. E-maillerimizin spam olarak düşmesi, bizim hosting aldığımız kuruluşla ilgisi var mı? Kuruluşla ilgisi olabilir, olmayabilir de. Şunu söyleyebilirim. Bir kere kuruluştan habersiz toplu e-mail yapmamanız lazım. Çünkü eğer böyle bir şey varsa bir kere hosting firması sizi otomatik durdurabilir bu atışı. Böyle bir şey olursa yarın öbür gün şirketten attığınız bütün kurumsal yazılar da direkt. Çünkü misal vereyim burada. Mesela böyle bir site attığı zaman attığı e-mail adresi bülten@timnet.com.tr. Şimdi böyle bir adres bloğa giderse başında sonunda timnet.com.tr olan bütün siteler, bütün e-mail adresleri bloğa düşecek. Bunun sadece bültenle alakası yok çünkü bloklarken Timnet uzantılı bütün adresleri bloklar. Böyle de bir sakınca var.
O yüzden mesela toplu e-mail atarken belki toplu e-mail hizmeti veren kuruluşlarla yapmanızı önerebilirim. Çünkü onlar gene sizin adınıza atacaktır. Burada isimde farklı bir şeyler yazabilir ama e-mail adresi de farklı olabilir. Bu fark etmez. Toplu atarlar, sizin adınıza atarlar. Bir sakınca gelirse onlara gelir ama bu tür firmalar zaten hosting firmalarıyla anlaşmalıdırlar. Açarlar, ben 10.000 kişiye mail atıyorum, haberiniz de olsun, bloklamayın, bizi kırmayın gibi bilgiler verirler. Veya siz yaparsanız bunu, siz de haber verirsiniz. Kaç limiti yani? Bunun limiti oradaki server'ın indirine bağlı, bir limit yok. O Yani- hosting'i alırken zaten onu konuşuyoruz. Konuşmanız lazım. 2000-5000 falan civarında. Günlük mü? Ay. Günlük. Günlük yani bunu Ama mesela... şöyle söyleyeyim. Lütfen, ne demek lütfen? Örneğin bizim sitemizde 85.000 falan üye var şu anda. Çok yoğun bir e-mail yapıyoruz. Bu site içi haberleşmeleri falan bildirdiğimiz için. Ne yaparsanız yapın, kimle çalışırsanız çalışın ve %15 civarında bire mecburi veriyorsunuz. Çok iyimser bir rakam. Ne yaparsanız yapın. Örneğin ben şu anda Yalnız zannedersem şeyden bahsediyorum, aktif kullanıcıdan bahsediyorsun. Aktif kullanıcıdan. Yani normal kullanıcılarda Şu an- daha yüksek olur. MSN'in postmasterlarıyla çalışıyoruz örneğin. Bir aracı katmamak için sürekli onlarla görüşüyoruz. Onların bu iş için kullandıkları birçok servis var işte ne kadar düşüyor, kaçı spam. Bize bütün şikayetler geri dönüyor, onların hepsini takip ediyoruz. Ama Hotmail'de en iyimser olarak gönderdiğinizde ne kadar gönderirseniz gönderin %15 bile garanti diyor adam. Sanırım bundan daha büyük bir sorunla karşılaşıyoruz biz. Bununla sanırım birçok kişi karşılaşıyor. Müşterilerden gelen e-mailler bize spam olarak ya da başka bir şekilde ulaşmıyor. Yani bizim hosting firmamız bunları engelliyor. Yani Spam olması da rahat. bir kere sizi Müşteri blokladıysa sipariş alamadığınız gibi Daha evvel hiç bize e-mail olamayan bir vatandaş. O zaman- bize e-mail geliyor ama ulaşmıyor bize. Hosting firmanızda spam filtrelerinizin ayarları konusunda görüşmeniz lazım. Siz kendi şeylerinizi kapattınız, spam filtrelerinizi. Size spamler de dahil ettiler. Ama e-mail hosting arıyorlarsa genel bir ayar yapmışlar, sıkı tutmuşlardır. Yani o noktada biraz da yatırımla alakalı. Yani kendi e-mail sorunuz varsa istediğiniz gibi ayarları aşağı yukarı çekebilirsiniz. Ama public bir şey kullanıyorsanız da orada çok Özel bir şey. Evet, spam. aslında bu kısmına yüksek ziyaretçi olarak kazanmak konusunda biraz bahsetmiştim ama en önemli kısımlardan bir tanesi kendi istekleriyle gelmenizi sağlamak. Bir de e-mail ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. E-maili sadece atıp göndermek yeterli değil. Artık yeni yöntemlerle bu e-maillerin sayılması, yani gönderdiği zaman bu e-mailin tıklanması ve ilgili sayımlar var. Kişinin açıp açmaması ile ilgili. Çünkü bir e-mail gönderiyorsanız artık bu attığınız normal bir pazarda hiç fark yok. Adam mesela dışarıya bir panoya reklam koyduğu zaman ortalama mesela o caddeden kaç kişi geçtiğini, bunun ne kadar bayan, ne kadar erkek olduğunu falan ölçüyor. Bu rakamlarla tahmini bir geri dönüş düşünüyor. İnternette de böyle. Bir mail attığınız zaman kaç kişiye attınız, bunların sektörleri ne, yaş aralıkları ne, bunları bilerek ve bunların geri dönüşteki ölçümlerini düşünerek yapmanız lazım ki e-mail atmanızın bir avantajı olsun, bir reklam yapmanızın bir avantajı olsun. Bunu ölçebilmeniz lazım ve gerçekten başarılı olmayabilirsiniz. Buradaki kişilerden hiç geri dönüş almayabilirsiniz. Yarın öbür gün yapmazsınız da. Yani en önemli şeylerden bir tanesi, bir işi yapıyorsun, hadi ben e-mail atayım, sisteme getireyim değil. Biraz da hedef vuruş yapıp doğrudan bunlar yapmış mı, ne kadar geri dönmüş, bunların ölçümlenmesi, buna göre yorum yapması. Belki atıyorsun mesela orada kriter olarak doktorlar var. Doktorlar çok fazla ilgi gösterdi. Belki yarın öbür gün sadece doktorlara atmaya başlayabilirsiniz. Veya doktorlara göre haberleri ön plana çıkarmaya başlayabilirsiniz. Yani o yüzden de biraz ölçüm yapılması çok önemli e-mailde. Sadece bunda değil, internet reklamında hepsinde ve ölçüm çok önemli bir şey. Ondan birazdan bahsedeceğim. Gerekirse ama Lütfen. benim tavsiyem artık e-mail yerine bir tık böyle eğer bültende olacaksa, şeyde olacaksa RSS kullanılmaz. Ne spam filtresi derdimiz olacak, ne güncel olarak gelecek, hem de gerçekten takip etmek isteyen insanların takip etmesi garanti olacak. kaynaklı müşteri yani. Yani orada RSS filtrerini siteye yerleştirirseniz insanlar zaten takip edecekse kendi alıp yapacağı için yerleştireceği için hep kimse rahatsız olmuş olmuyor. Hem Ama de spam'e takılmıyoruz. dediğiniz güzel bir yöntem de şu an çok halka inmiş durumda değil yani. Sizin benim gibi teknik insanlar veya işte internete önem veren insanlar da var ama
E-mail'de insan üye olurken kendi adresini bırakıyor, çekiyor gidiyor. Bir daha uğraşmıyor. Yani RSS'de RSS reader'ını açacak, okuyacak, bir şey yapacak filan. Şu şeye güveniyorum ben açıkçası. Bu Yahoo'nun da, Gmail'in de çok kullanılan, Hotmail'in de yeni şeylerin hep RSS reader'lar şeylere entegre edilmiş durumda. Ben hala Hotmail kullanıcılarına çok güvenmiyorum. Onu söyleyeyim. Hotmail zaten... Bunları yani kişiler çok güzel açıyor. O anda bir hesap mail atmak istiyorsa atıyor. Ama çok ender, sürekli kullanan kullanıcı. Hotmail genelde şey kullanılıyor herhalde böyle çok güven olmayan siteler. Evet, gerek üyelik olmak için filan kullanılan, yani doğrudan devamlı kullanan çok az insan var. Onlara da zaten mesela kullanan şirketler varsa mutlaka e-mail adresi kurumsal olarak yapın diye kendi şirket adres kartlarını kullanın diye öneriyorum. Evet. Müşteriye ziyaretçi kazanma yolu. Bunlar aslında bahsettiğim şeyler ama yine de yavaş yavaş bahsedeyim. Atakan ne kadar? Verelim mi? Şimdi simlerinizin ne kadar şeyi var? Bir bu kadar daha sürer. Bir bu kadar daha sürer. İstiyorsanız 14.30'da bir mola verelim. Bu arada arkadaşlarımız dışarıda hazırlıklarını yaparlar. Müşterilerimizi tanımak çok önemli. Bunu da söylediğim gibi üyelik ön planda. Site içinde mutlaka bir arama mekanizması yapmanızı öneririm. Her yerden bir şeyi aradığınız zaman site içinde mutlaka bir arama kısmı mutlaka olmalı. Müşterinize önem verdiğinizi göstermeniz lazım ve siteye girdiği zaman yeni olan ne var? Sitenizin güncel olan neyi var? Yani siz bugün bir gazete aldığınızda mesela mutlaka yeni haber olduğunu biliyorsunuz. Onu açtığınız zaman bir şey okuyacağınızı, yeni bir şeyler alacağınızı biliyorsunuz. Sizin sitenizde bunlar açıkçası çok farklı bir şey değil. Kişiler sitenize geldiği zaman yeni bir şeyler bulabileceğini bilmeli. Ve özellikle de kendi ilgi alanıyla ilgili yeni bir şeyler bulmalı. O yüzden de hem kategorileştireceksiniz hem de o kategorilerle ilgili bilgileri daha güncel koymanız lazım ki kişiler sizin sitenize neden gelsin sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Tavsiye butonu mutlaka olmalı diye öneriyorum. Ki hani bu şekilde daha fazla kullanıcıyı, size üye olmayan kullanıcıları çekebilirsiniz. Bir de mesela şu tür şeyler de veriyorlar son zamanlarda. Mesela tavsiye edin, ekstra puan alın ve puanla ilgili de mesela belli bir puana geldiği zaman da belli üründe free veriyor, ücretsiz veriyor. Bunları da sağlayabilirsiniz. Bu tür havuçlarla da geri dönüşleri çok daha fazlalısınız. Orada tabii puan verdikten sonra hediyeyi vermek önemli. Ha, hediyeyi vermek önemli. Ben bir de şu tür şeyleri var, çok özür dilerim. Şu Çin modası çok moda. Mesela Çin'den getiriyor $1 milyon ürünü, $1 maliyetli veriyoruz dediği işte fotoğraf makinesi falan diyor. $1 fotoğraf makinesi açıyorsun ama çalışmıyor falan. Bu tür durumlarda yapma. Bir şey veriyorsanız gerçekten işe yarayan bir şeyler de vermenizi öneririm. Orada şu olabilir belki, yani belli sayıdaki insanlara, kritik olabilir. noktalardakilere hediye vermek gibi. 1000'ci, 100. mesela. Çünkü müşteriler dönmeye başlıyor. Bir ara Hesek.com diye bir sitemiz vardı. 30-40 bin insan üye oldu cidden. Her oyun oynayışında, aslında her sayfa açılışında biz onların puanını bir arttırıyorduk. Adamların 15 bin, 20 bin puanları oldu. Ama biz bir şey veremedik onlara. Geri dönüş olmayınca mahkum yani şey. Bu sefer sana dönmeye başlıyorlar. Bana ne vereceksin? Niye puan topluyorum? Niye puan? Yüksek puanları sıralamak bile etkili olabilir bazen. Tabii, evet. Sıralama üstüne çıkacak. Evet, ben orada olacağım falan. Buna bir 1 milyon çok güzel yapıyor bunu. O yüzden bu site çok iyi bu konuda. Çember.net'in de öyle. Çember.net'te evet freelik kazandırmak için o da çok güzel. Evet. Adresleri, web sitesi adresleri ve listeleri eklemeyi yapın. Ve güncel makaleler mesela çok önemli. Hatta güncel kalemi güçlü olan kişiler mesela konusuyla, sitenizin konusuyla ilgili kişileri mesela alabilirsiniz. Gelin bizim için yazar mısınız? Belki başta bir şey verebilirsiniz ama tanıdıklar sayesinde bunlar oluyor. Sadece resmini bile koymanız sitenin performansını o kişilerin gelip okuması için sitenize girmesinin seviyesini gelmiyor. Bunlar önemli. İçeriklerimiz olur, güncel olması lazım. Evet, bunu şu amaçla yazdım. Anahtar sözcükler arama motoru için önemli bir şey. Burada sizin sitenizi ithaf eden doğru anahtar kelimeleri yaparak arama motorunda ön plana çıkabilirsiniz. Ve yardımcı içerikleri güncel olmasını bir şekilde sağlayabilirsiniz. Ve benim daha evvel de söylediğim için arama motorlarına kayıt. E-bülten eğer yapıyorsanız mutlaka en önemli şeylerden bir tanesi e-bülten istiyorum diyenlere e-bülteni gönderin.
Çünkü siz bütün üyeleri biliyorsunuz. Bütün üyelerin maillerini bilirsiniz. Ama hepsi e-Bülten istemeyebilir. Lütfen isteyenlere gönderin. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Mesela şikayetim var gibi siteler oluyor. Bunlar gerçekten şikayet ediyorlar ve size geri dönüşebiliyor. Şöyle bir durumlar da var şikayetim var konusuyla ilgili. Bir sürü şikayet eden siteler var. Son zamanlarda şunları duymaya başladım. Site sahipleri kendi şikayetlerini kendileri yaratıyorlar ve bunları çözdüklerini ifade ederek ön planda yapıyorlar. Daha çok şikayeti çözen, çünkü şikayetin varın öyle bir kavramı var. Daha çok şikayeti çözen, daha çok başarılı olmuş gibi görünmeye başlıyor. Son zamanlarda bunlar kulağıma geliyor. Bu da ayrı bir yapanımızda kalsın. Etkinliklere sponsor olmak güzel. Bu hani planda olacak bir şey değil ama pazarlama olarak. Mesela genelde içerik ortakları olan siteler var. Bu tür şeyleri. İçerik ortakları veriyorlar. Bütün yazılımları siteden duyuracağız, biz yapacağız, reklamları biz alacağız diyorlar ama oraya mesela bir sürü etkinliğe insan geliyor ve bir tane katalog bile dağıtmanız o kişinin aklısına ya ben bunu bir gün gideyim şurada kenarda dursun sorusunu o anda gelmese bile sorusunu yaratabiliyor. Adresi, ismin akılda kalması gereken o adresse akılda kalması için kolaylık sağlayabiliyor. Geriye dönük yurt dışındaki firmalar genelde bunu yapıyor. Dijital firma kartları yaratıyor. Bu kişilerin tam nereye gittiğini, ne yaptığını ölçümde ve ne istediğini ölçümde çok önemli bir şey. Ben burada pek rastlamadım, bilmiyorum. Birkaç yerde belki rastlamışımdır. Hatırlamıyorum şu anda. Dijital firma kartı ama yurt dışı için çok fazla kullanılan bir şey. Bu şekilde kullanıcıların ölçüyorsunuz, ne yaptığını, siteniz için, sizin için ne yaptığını çok iyi ölçebiliyorsunuz. Ve bunu şöyle anlatayım. Mesela akbil yarattığınız zaman kişi şunu biliyor. Ben tamam, şuradan motorda bastığım zaman motoru yerim. Otobüse geçtiğim zaman otobüste benim kartım için. Bunu bilerek hareket ediyor. Bu dijital firma kartı da böyle. Ben o siteye girdiğim zaman benim bu konuda ilgili dijital kartım var. Bu siteyle ilgili ben ne istediysem, ne tür bilgiye ulaşmak istiyorsam, onun bir sürü ansiklopedi bilgisi varsa ben buna ulaşabilirim. Benim bu konuda dijital kartım var. Bu bilinçle girdiği zaman sitede var mı yok mu bilmese bile siteye bir sefer giriyor. Bunu aramak için, arama yeni koydunuz, bunu bir arıyor. Bu bilinç altında müşteriye belki vardır, bir bakayım imajını yaratıyor. O yüzden de hani dijital kart kavramı çok önemli. Burada lütfen. ben tam kavrayamadım da yani. Böyle bir kart değil. Site üyeliği gibi bir şey. Site üyeliği gibi ama bunu şöyle söyleyeyim. Ortak üyelik sistemleri vardır bu tür yapan dijital kartları. Ortak üyelik kartını bir kere mesela üyeliği bir kere girersin. Bu siteler mesela birden fazla site yapan kuruluşlardır. 10 tane, 20 tane web sitesi yaparlar. Ama o şifreyle bir kere girdiğin zaman o kuruluşun yaptığı bütün sitelere o dijital kartında bir sefer aynı şifreyle girersin. O girdiğin zaman seni her şekilde tanır. Ve mesela ortak puan yapıyorsan birden fazla sitede tanıyabilir. Bunu söylediğim gibi bir site için söylemiyorum. Bu altyapıyı en baştan oluşturursun. Yanına bugün 5 tanesinden, 100 tanesinden bir nokta. Kullanıcı bir sefer daha her site için üyelik, farklı şifreler, üye adı veya nickname gibi bu tür şeyleri düşünmez. Bir kere nickname'i verir, çak o nickname onun olur. İkinci avantajı nedir bu konuyla ilgili? Her site için ayrı e-Bülten çekersiniz. Ve mesela bir kişi tek üyelik yapar, 10 tane siteye tek üye şifresiyle yapar ama 10 tane e-Bülten'i aynı kişiye atma hakkına sahip olursunuz. Çünkü bir kere sözleşmede e-Bülten'i istiyor musun dersin, evet der. Sözleşmenin ibaresinin bir yanında benim yapacağım bütün siteler için geçerlidir diye bir ilk yazarsınız. Teşekkürler. Ondan sonra gönderebilirsiniz. Örnek .NET password gibi değil mi yani? Örnek olarak .NET password'u verebiliriz. Olabilir. Olabilir. Bir de şey var, pilli var. Pilli network'ün bütün o sosyal nokta, hafif hepsine tek şeyle üyelikle kullanabilirsiniz. Bu yani bu söylediğim hani çok yakın zamanda göreceksiniz. Çok site yapan yani çok fazla siteyle hizmet veren kuruluşlarda ön plana çıkacak. Ama bunun devrimi nasıl olur bilmiyorum. Çünkü mesela birden fazla sitesi vardır. Aynı nickname'de farklı kullanıcılar vardır. Bunları tekrar üyelik şifreni değiştir. Yeni bir nickname al. Bir tanesine kendi nickname verirken aynı nickname'ine sen farklı bir şey al. Nasıl diyecekler bunu bilmiyorum. Ama bakalım ne olacak. Bu tür şeylere dönecekler. Dönmek zorundalar. Aksi takdirde devamlı her biri için ayrı işlemi yapmak o site sahiplerini yormaya başlayacak. eBay'in mesela her ülke için farklı bölgeye ve farklı şeyi var ama
Tek bir şifresi mi var? gibi mesela Evet, var. evet. Half.com Ben kullanmadım. yani Half.com'da Özellikle tamamen kullanmadım. farklı bir site, farklı içerikli bir site ama bir Türkiye'de daha feedbackler, Türkiye'de puanlar- başladı mı? Ben hala başlamadığı için kullanmıyorum. Yani Türkiye'de yok ama yani aynı kullanıcı adı, hatta feedback bile aynı kalıyor. Half.com'da tamamen bir farklı bir sitede arası kullanılıyor. Shopping.com'da da. Evet. Reklam öneleri için bu önerinizi ekleyin. Bu şu demek. Eğer bir mesela reklam yapıyorsanız herhangi bir yerde o reklamın ifade edecek sayfanın linkinizi vermeniz lazım. Yani herhangi bir ürünün reklamını yapıp gene ana sayfanızı veriyorsunuz, hiçbir manası yok. Adamı gene siz sitenize sokacaksınız. Onun için de o ürünün sayfasını arayacak. Yani çok fazla vakit kaybetmeyeceksiniz. Sıkmayacaksınız kullanıcıyı. Mutlaka doğrudan hedefe ulaştıracaksınız. Bir mesela site yaparken demin söylediğim site adresiniz hatırlanabilecek bir şey olması lazım. Yani mutlaka kişinin aklında yer edecek veya sunduğunuz ifadeyle beraber aynı olabilecek bir site adresini mutlaka edinin ki sizin için hatırlanması kolay olsun. Müşterileriniz için hatırlanması kolay olsun. Başka, eğer hani söylediğim bir kampanya tipi bir şeyler yapıyorsanız hediye tipi şeyler sunun. Testler, oyunlar, bunlar oyunlar tasarlayabilirsiniz. Bunlar güzel pazarlamada geri dönüşler sağlar. Çünkü onlara, bu oyunlara işte kazanana bir hediye verirsiniz ama bu oyunlara giren insanlar bir anda üye olurlar ve çok fazla ekstra bilgileri kazanırsınız. Çünkü ayrıca bu ekstra bilgiler şu iş için de geçerli. Mesela yarın öbür gün bir ajans firması gelir, der ki ben şu yaş aralığında sadece üniversite öğrencilerine misal veriyorum. Şöyle bir anket yapmak istiyorum ben. Ve bunun için size bir para verir. Aynen, çünkü bu iş için sokakta yaptırıyorlar. Git şu yaşlar aralığındaki insanların hepsini al, şu yaş aralığındaki alıyorlar ve bütün anket şeyleri değerlendiriyorlar. Bunu aynen sitenizde de yapabilirsiniz. Bunun için yani çok üyenin bir sürü avantajı var. Çok üye sahipleri bunları henüz kullanmıyorlar. Pazarlama yöntemlerinin hepsini tam anlamıyla kullanmıyor. Lütfen. Bu oyunlarla ilgili benim yeni duyduğum bir terim var. Advertisement'la gaming'i birleştirmişler. Adver Gaming demişler. Yani Amerikalılar bu konuda çok mahirdir. Ve giderek de bu trend yükseliyormuş. Adver Gaming sektörü. Oyunların içerisinde reklam var. Advertisement, evet, artı işte reklam artı oyun. Kelimesi de Adver Gaming. Şeyde yıllardır Need for Speed'in içinde görüyoruz zaten Onu da reklamları sırayla alıyoruz. Yani şeyi duyuyorum. Oyun içinde reklamı Evet. duyuyorum. Sektör büyüyor. Evet, oyun içinde reklam şey yapıyor. Özellikle internette mesela çok uzun süreli oyunlar var. Giriyorsunuz. Yani 1 yıl, 3 yıl falan süren özellikle savaş oyunları falan var. Ve